Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size en sevdiğim reçel tarifiyle geldim. Bu reçelimizin adı kumkuat reçeli, kamkat da denir. Genelde Akdeniz bölgesinde yetişen minicik bir narenciyedir. Yani narenciye ailesinin en küçük meyvesidir ve oldukça da besleyici, vitamin özelliği fazladır. Kendi küçük, lezzeti çok büyüktür, besleyici, vitamin değeri de çok fazladır. Özelliği nedir? Özelliği tazeyken kabuklarıyla beraber yeniyor. O ağzınızda güzel bir aroma bırakıyor. Ben böyle yemeği çok seviyorum. Şimdi kumkuatla ilgili benim farklı bir reçel tarifim daha var. Orada böyle doğramıyorsunuz. Farklı bir uygulama ve işlem yapıyoruz. O reçelim çok güzel oldu. Şimdi bu tarifle ilgili bazı eleştirel tavsiyelerim olacak. Neleri yapmanız gerekiyor, neleri yapmamanız gerekiyor onlardan da bahsedeceğim. İçinde çok fazla minik minik çekirdekleri vardır. O minik minik çekirdekleri çıkarıyoruz. Şimdi isterseniz bunu tabii bütün de yapabilirsiniz ama bütün yaparken uygulayacağımız teknik farklı. Aslında bu yöntemi de farklı bir şekilde yapmak gerekiyor. Ben onu şimdi videonun sonlarına doğru nasıl yapmanız gerektiğini anlatacağım. Burada 600 gram kumkatımız var. Bunları güzelce doğradık. Üzerine de 300 gram kadar şeker koyduk. Çok fazla şeker koymanıza gerek yok. 300 gram yani yarı yarıya şeker ilave edebilirsiniz. Güzelce harmanlıyoruz ve bunu bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Üzerini streçle kaplayıp bir gece buzdolabında bekleteceğiz. Bir gecenin sonunda bu şekilde sulanmış oluyor. Özünü, suyunu bırakmış oluyor. Bu arada bunun sıvı kısmını, jölemsi kısmının miktarını arttırmak ve aromasını arttırmak için ben 2 su bardağı portakal suyu kullandım. Ocağımızda yayvan bir tencere koyuyoruz. Bu yayvan tencere olması önemli bir püf noktasıdır. Burada gördüğünüz gibi şimdi bunu meyvesinden suyunu ayıracağım. İsterseniz bu aşamada hiç süzmeden de yapabilirsiniz. Süzmeden yaparsanız daha iyi olur. Direkt ocağa koyacaksınız ve kaynayana kadar yüksek ateşte sonra da kısığa getireceğiz. Ben burada dibinde kalan o aromayı da almak istediğim için portakal suyunu tabağa döktüm. İçerisinde kalan şekeri de eriterek içerisine ilave ettim. Güzelce karıştırarak kaynayana kadar bu işlemi yapıyoruz. İçerisine de 1 çay bardağı su koydum. Hemen kaynar kaynamaz içerisine bir dal çubuk tarçın koydum. Eğer seviyorsanız içerisine birkaç tane karanfil de koyabilirsiniz. Ve kum katlarımızı içerisine ilave ediyoruz. Böyle kaynadığı zaman üzeri köpük köpük olacak. İstiyorsanız bu aşamada bir çay kaşığı kadar tereyağı koyabilirsiniz. Tereyağı köpüklerini hemen söndürür. Veya böyle kaşık kaşık üzerinden böyle toparlayabilirsiniz. Ama bunları yapmanıza hiç gerek yok. Çünkü biraz sonra köpükler kaybolacak. Yavaş yavaş kaynıyor.
kaynadıkça da böyle üzerinde minik minik baloncuklar oluyor. Şimdi portakal reçeli olsun, limon reçeli olsun, kumkuat reçeli olsun. Bunların içerisinde peptin fazla olduğu için jöleleşme miktarı fazla oluyor. O yüzden bu tip reçelleri çok uzun süre kaynatmıyoruz. Bu kabukları da portakal kabuğu reçeli yapıyoruz. Onu da şuraya infoya koyacağım. Meraklıları izleyebilirler. Çok güzel bir portakal kabuğu reçeli oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Bakın baloncuklar çıkmaya başladı. Bu aşamada artık ocağımızın altını kapatmamız gerekiyor. Bu aşamada kıvam testi yapabilirsiniz. Nasıl yapacaksınız kıvam testini? Bir tane porselen bir fincan altı ya da cam fincan altını buzluğa koyun. Orada donsun, beklesin ve üzerine 1-2 kaşık üzerine koyup böyle çevirdiğinizde zaten kıvamı netleşecektir. Zaten soğuyunca daha da katılaşacaktır. Daha da yoğun bir kıvam alacaktır. O yüzden böyle baloncuk baloncuk olduğu zaman lütfen artık uzun süre kaynatmayın. İşte tam bu aşamada böyle yarım limon sıkabilirsiniz içerisine. Meyvenizin miktarına göre, kumkuat miktarınıza göre limonunuzu yarım ya da 1 limon olarak arttırabilirsiniz. Üzerine koyuyoruz. Neden yapıyoruz bunu? Şekerlenmesin diye yapıyoruz. Şimdi gelelim bu tarifle ilgili deneyimime. Bu tarifi tekrar yapmak istesem daha farklı yaparım. Belki o tarifi de yapar sizinle paylaşırım. Şimdi bunu taze taze dilimleyip kaynattığınız zaman kabuğu sert oluyor. Yerken ağzınıza kabuğun sertliği geliyor. Yumuşak olması için ne yapacağız? Benim kumkuat reçeli tarifim var. Başka bir kumkuat reçeli tarifim var. Oradaki tekniği uygulayabilirsiniz. Suyu kaynatacaksınız. Kumkuatları doğramadan içerisine atacaksınız. 10 dakika, fazla değil. 10 dakika kaynattıktan sonra içerisine alıp soğuk suyun içine koyacaksınız, süzeceksiniz. İyice soğuduktan sonra da bu şekilde dilim dilim yapabilirsiniz. Ortadan ikiye bölebilirsiniz. İşte onu yaptıktan sonra bu tarifi yapabilirsiniz. O zaman daha lezzetli, yemesi daha keyifli olacaktır. İnşallah bu size vermiş olduğum tavsiyelere uyarak tekrar yaparsınız. Bu şekilde yapmayın. Beni biliyorsunuz, bir şeyi yapmayın diyorsam illaki bir sebebi vardır. Çünkü her tarif doğru tarif olmuyor. Bu tarif de vardı YouTube'da. Çok dolaşıyordu. Denedim ve bu deneyimimi sizinle paylaştım. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, videolarıma yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı ve videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.